Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, geçtiğimiz ders Matarkaks medeniyetinin nihayetinde askeri iç yapılanmaya karşı olan düzenek değişimiyle beraber bu medeniyetin sonuna geldiğimizi beyan etmiştik. Bundan sonra birlik beyannamesini oluşturan ve bununla beraber büyük bir gelişimi sağlayan ve uzayda büyük gelişmelere imza atmış olan bir medeniyetten bahsediyor olacağız. Bu medeniyetimizin ismi Angala medeniyeti. Bu medeniyetin ilk yapmış olduğu hareket daha önceki derste beyan ettiğimiz bu ayrışmayı ortadan kaldırmak üzere bir birlik beyannamesini beyan ediyor olması. Bu birlik beyannamesi bugünkü manasıyla söylemek gerekirse medeniyetler, insanlar arasındaki ilk defa söylenmiş olan insan hakları beyannamesi gibi algılanabilir. 3 önemli esasa dayanıyor. Aslında 3 temel prensibi var. Bu prensipler daha sonra yanlış bir şekilde dönüşüyor elbette insanoğlunun nefs-i emmaresi sebebiyle ortaya konulmuş olan hukuk eğer insanlar tarafından uygulanmazlarsa bir süre sonra insanların nefs-i emmaresiyle bir başka şekle dönüşüyor. Efendim, bahsi geçen birlik beyannamesi 1. maddesinde tüm tarafların insan olmakla eşit olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla burada önce şehirli, köylü, bilgin, bilgi sahibi olmayan, bilgi taşına ulaşabilen, ulaşılamayan diye ortaya konulmuş olan ve diğer medeniyetlerin sonunu getirmiş olan bu unsur tekrardan hatırlatılarak altı çiziliyor. İkincisi, inanmayanlar inananlardan ayrı bir hukuka sahiptir deniyor. Şimdi burada temel olarak insanların arasındaki münafık kisvenin yavaş yavaş şeytanın da harekete geçmesiyle, çünkü bir sonraki medeniyetlerde yavaş yavaş şeytanın etkisinden de bahsediyor olacağız. Farklı şeylere tapınmadan söz konusu olduğu dönemlere geçiyoruz. Çünkü hani bir önceki dersimizde beyan ettik ya, Hz. Adem Efendimizin oturmuş olduğu taşın bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması, sonrasında da bilgi taşının önlerine alarak Medine'yi secde etmeye başlamaları inanç mekanizmasında bir değişimi oluşturmuş. Ama halihazırda Müslümanların ağırlıkta olduğu bir medeniyet düzeneindeyiz. Tekrardan dönüşüm yapılmaya çalışılıyor gelen peygamberler tarafından. Çünkü arada geçmiş olan binlerce peygamber var. Bu medeniyetler her birisi kimisi 7000 yıllık, kimisi 4000 yıllık, kimisi 2000-2500 yıllık yaşamış medeniyetler. Dolayısıyla inanmayanlara bir hukukun hasıl olması, bir de inananların hukuku var. Bunların ayrıştığı bir noktadayız şu anda. Ve inanmayanların ayrı bir hukuka sahip oldukları, İslam hukukuna göre, İslam mantalitesine göre yönlendirilemeyeceklerinin beyan edildiği bir süreci de ifade etmişler. Ama aynı zamanda dinin esas olduğunu da 3. maddeye koymuşlar. Dolayısıyla birbiriyle çelişebilecek olan bu iki yapının ilk kuruluş mantığı, inanmayanlara da hakların tanınmış olması, ki hakları var zaten ama ayrı bir hukuka sahip olduklarının beyanatı, hukuk yapıcı olarak ifade edilebilecekleri ilk dönemden bahsediyoruz. Ama bir diğer taraftan da dinin esas olduğunu da ifadelendiriyorlar. Çünkü karşılarındaki ehli küffarın hırsızlık, gasp, zina, kötülükler gibi bunların karşısında ortaya koyabileceği bir hukuk olmadığından sonuçta nihayet dinin esasiyetine mecbur olacaklar. Bu hukuk, yani inanmayanların inananlardan ayrı bir hukuka sahip olabilecekleri bilinci, ilerleyen bir süreçte kafir topluluklar için kendi devletlerini kurabilme imkanlarını doğurmuştur ve devlet mekanizmasının ilk başladığı yerdir. Aslında ehli küffar olmasaydı bizler sınırları çizmiyor olacaktık. Bugünkü devlet anlayışı aslında en temel kökene indiğimizde bu medeniyetler, eski medeniyetler tarihine gittiğimiz zaman Nuh öncesi, Nuh Aleyhisselam öncesi medeniyetler tarihine gittiğimizde kökenleri küfre dayanıyor. Kafirlerin ayrı bir yaşam sürme talepleri, Müslümanlardan ayrı olmak istemeleri bu ayrışmanın temelini oluşturmuştur. İkincisi, bu süreci giden yapı bu medeniyeti kurup birlik beyannamesini ifade ettikten sonra uzay çalışmaları başlıyor. Uzay çalışmalarında ilk yapı kurulum başlıyor ve önce Ay ve Venüs'e doğru gidiş oluyor. Bir önceki dersimizde söylediğimiz gibi
uçakların artık uzay ötesi, uzaya gidebilme, uzay ötesi derken uzaya çıkabilme imkanı doğmuş. Dolayısıyla önce Ay'a ve Venüs'e gidiyorlar. Burada yapılar kuruyorlar. Hatta burada kurmuş oldukları yapılar esasında buradan gelen bazı canlıları getiriyorlar. İnceleme, araştırma vesaire için. İlk ölümcül hastalıklarında başladığını görüyoruz. Oradan getirilmiş olan bakteriler burada bir takım hastalıklara sebep oluyor. Virüsler sebep oluyor. Ve buna karşılık ilk atom tedavi merkezinde kurulduğu bir döneme gidiyoruz. Bir enstitü olarak kuruluyor burası. Ve bu enstitüde insanların bu hastalıklara karşı tedavi edilmesi atomize fonksiyonlarla sağlanmaya çalışılıyor. Apayrı bir tıp protokolü olarak ifade etmek lazım. Enstitü ilerleyen zaman diliminde artık ihtiyacı olan madde ve maddeleri göktaşlarından elde etmeye başlıyorlar. Bu da uzayda göktaşlarının absorbe etme savaşını başlatıyor. Yani farklı medeniyetler bu ellerindeki uzay araçlarıyla buradaki göktaşlarındaki madenleri, bu tıbbi ihtiyaçlarla başlayan süreci toplumdaki ihtiyacı karşılayabilmek adına büyük bir mücadeleye gidiyorlar. Ve bu mücadele bir grup bilim adamı tarafından karşı çıkmasıyla apayrı bir test merkezi kurulmasını ve böylelikle insanlar arasındaki çatışmanın değil, yani insanların her birisinin ayrı bir şekilde tıbbi tedavi uygulaması gerektiğini söylüyorlar. Bu da hızlı bir şekilde savaşa sebep oluyor. Ve bir göktaşı var. Bu göktaşında belli maddeler var. Bu maddelerin elde edilmesi için bir savaş veriliyor. Bunun üzerine bu test merkezinde bir bilim adamı öldürülüyor ve bu öldürülmesiyle beraber bu göktaşı yüzünden ciddi bir savaş mekanizması ortaya çıkıyor. Bir defasında aynı zamanda şimdi bir konumuz ne oldu? Yeryüzünde kurulan bir tıbbi enstitüde ihtiyaç duyulan maddenin elde edilmesi için bir göktaşı üzerinden yapılan ayrı bir test merkezinde bir bilim adamının öldürülmesi. İkinci mesele, bu Angala medeniyetine gönderilmiş olan bir peygamber kendilerine daha fazlasını aramalarının onlara ziyan vereceğini beyan ediyor. Yani uzaydaki bu araştırmaların. Çünkü kendileri bu Angala medeniyeti en son felsefe taşını uzayda denemeye niyet ediyorlar. Diyorlar ki biz bu taşı alalım, bilgi taşını. Bugün felsefe taşı diye söylüyor olmamız insanlar arasında böyle tanındığı için. Aslı bilgi taşı bunun. Çünkü felsefe bir bilgi değildir. Bilgiyi arayandır. Bulmaz. Bulmak niyetinde de değildir. Her zaman yarım kalmış bir insan hayalidir diye tabir etmek lazım. Felsefe taşını uzayda denemek istediler ve bu artık çatışmaya başlattı. Aynı o peygamberin söylediği gibi. Çünkü diyorlardı ki, dedi ki o peygamber daha fazlasını istemeyin. Zira ziyan edenlerden olursunuz. Onların da felsefe taşını kullanmadaki niyetleri yıllar boyunca peşine düşülmüş olan bu bilgi taşının aslında köken itibariyle Nur-u Muhammedi'nin o yıldızıyla alakalı olduğunu düşünmeleri. Ve onlar diyorlar ki biz bu bilgi taşını kullanarak Nur-u Muhammedi'nin yıldızına gidersek acaba orada ne buluruz? Yani bugün elimizdeki bilgi taşıyla bunları yapabiliyoruz. Bu kadar büyük medeniyetleri kurgulayabildik. Bu kadar yüksek teknolojiye ulaştık. Bir de oraya ulaşsak acaba cennet orası mı veya cennete o kapıdan mı giriliyor? Şeklinde bir anlayış oluşmuş. İşte bu büyük hırs dev uzay medeniyetinin Nur-u Muhammedi'nin, Nur-u Ahmedi'nin yıldızına gitme çabası, bu çabalarda göktaşlarındaki belli madenlerin sanki sadece o göktaşındaymışçasına olan inancın birbirleriyle bir çatışma zemininin oluşmasına sebep oluyor. Bu noktada da yine bilim adamları eliyle bilim adamının öldürülmesiyle hasıl olan durum bir kavmiyetçilik algısını oluşturmaya başlıyor ki her savaş dönemi bundan sonra kavmiyetçilik algısını da arttırmaya başlıyor. Böylelikle insanlar birbirlerinden ayrılarak bu çatışma zeminini oluşturuyorlar ve en son Angala medeniyetinin elinde bulunan savaş aletlerine bu ilaç verilmemesi ve ilaçlar karşılığında el konuluyor ve Angala medeniyeti bu el konuluş sonrasında bilgi taşının da tekrardan yeryüzüne geri döndürülmesi gerekliliği konusundaki büyük çatışmayla beraber kötü bir sonla ortadan kaldırılıyor ve Angala medeniyetinin elindeki bütün imkanlara el konuluyor. Ama bu sefer el koyanlar ve bu sefer ortaya konulan medeniyetler bu kavmiyetçilik anlayışıyla gelmiş olduklarından ötürü yine nefs-i emmarenin bir bedeli olarak
ne yazık ki yeryüzündeki ilk küfür devletinin oluşmasına vesile oluyorlar ki Allah nasip ederse yarın da yeryüzünün ne yazık ki ilk küfür devletinden, kafir devletinden bahsediyor olacağız. Yarın görüşmek üzere efendim inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.